Operatör Doktor Sayın Mesut Karıksız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Hocam konuya girmeden önce sizi çok kısaca tanıyalım. Evet, ismim Mesut Karıksız, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Daha çok deformite ve boy uzatma cerrahisiyle ilgileniyorum. Yoğun bir çalışma temposu içerisindesiniz çünkü ortopedi yoğun bir branş. Evet, tabii ortopedi yoğun bir branş. Tüm hastanelerde çok yoğun. Talep de çok. Tabii yani çünkü biz birçok şeye bakıyoruz. Yani ülkemizde biliyorsunuz travmalar da bitmiyor, trafik kazaları da bitmiyor. Yakın zamanda bir deprem geçirdik. Herkese tabii geçmiş olsun bunun için de. Ortopedi çok yoğun bir branş. Birçok hastalığa baktığı için spor cerrahisi, pediatrik ortopedi gibi birçok alt branşı olduğu için yoğun bir branş. Bugün sizinle kemik eğriliklerini ve şekil bozukluklarını konuşacağız. Yani deformite. Malum kısa ismi deformite ama deformite cerrahisini konuşmadan önce hocam deformiteyi bir tanımlayabilir miyiz? Evet. Şimdi deformite aslında normal olmayan bir şeyi tanımlıyor. Deformite cerrahisi bizim ortopedinin bir alt branşı. Biz deformite cerrahisinde daha çok kemik eğrilikleri, kısalıklar, dönüklükler, şekil bozuklukları ile ilgileniyoruz. Bunları daha normal bir hale getirmeye çalışıyoruz. Deformite cerrahisi dediğimiz zaman peki bunların tedavisini mi kapsıyor sadece yoksa diğer branşlarla beraber daha büyük işler de yapıyor musunuz? Deformite cerrahisinde biz dediğimiz gibi ortopedik olarak bu kısalıkları, eğrilikleri, şekil bozukluklarını düzeltiyoruz. Cerrahi olarak düzeltiyoruz genelde. Daha çok biz tabii cerrahi bir bölüm olduğumuz için. Bunlar tabii biz hepsini cerrahi olarak düzeltmiyoruz ama kendi branşımızda daha çok cerrahi kısımla ilgileniyoruz. Peki hangi aşamada ya da hangi durumlarda bu eğriliklerin tedavi edilmesi gerekiyor? Yani bir hasta geldiği zaman mesela fizikle ya da başka bir branşlarla, egzersizle vesaire bir şeyle düzeltemediği bir şeyi siz o zaman müdahale ediyorsunuz. Bunun yani prosedürün, bunun bir gidişatı nasıl ediliyor? Şimdi tabii bu hastalar bize geldiği zaman daha çok aslında bize gelen hastalar bir yerden ya referansla geliyorlar ya da işte araştırarak geliyorlar. Daha çok en fazla karşılaştığımız hasta profili o. Ama ilk bize başvuran bir hastanın tabii ki bizim tıpta ilk başta tabii hikaye önemli. Ondan sonra fizik muayenesi önemli. Biz fizik muayenede bu hastalarımızı muayene ediyoruz. Bir şekil bozukluğu, eğrilik var mı, yok mu, eklem hareket açıklıkları nasıl? Tabii ondan sonra bunların değişik görüntüleme yöntemleri var. Görüntüleme yöntemleri işte röntgen, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle bu tetkiklerini yapıyoruz. Ondan sonra bu deformitenin, şekil bozukluğun, kısalığın neden kaynaklandığını anlıyoruz. Ondan sonra bunun ameliyatta gerek olup olmayacağına karar veriyoruz. Tabii tüm eğrilikler ameliyata gerek olmuyor. Özellikle çocuk yaş grubunda tanı konulan hastaların büyük bir kısmı aslında doğumsal olanlar da var. Tabii metabolik olabiliyor. Birçok sebepten olabiliyor. Bunları incelediğimiz zaman önce tabii karar veriyoruz. Cerrahiye gerek var mı yok mu? Çünkü dediğim gibi çocukluk çağında bunlar tanı konulduğu zaman çoğu aslında ileriki yaşlarda büyümeyle beraber kendiliğinden düzelebiliyor. Eğer tabii biz bunları öngörebiliyoruz. Eğer düzelme ihtimali varsa tabii ki biz bunları takip ediyoruz veya işte fizik tedavi yöntemleriyle takip ediyoruz veya işte braceleme, ortopedik bazı cihazlarla bunların takibini yapıyoruz. Ama bazı hastalıklar tabii ki takiplerle düzelmiyor veya ilerleyebiliyor. Bu hastalıklarda veya takiple düzelmeyeceğine inanıyorsak tabii o zaman cerrahi girişimlerde bulunuyoruz. Peki tedavi yöntemleri olarak cerrahideki kullandığınız tedavi yöntemler mutlaka zaman içerisinde değişmiştir. Evet. Teknoloji de değişiyor. Artık açık ameliyatlardan kapalı ameliyatlara geçiliyor. Evet. Endoskopi çok ilerledi. Sizin alanınızdaki tedavi yöntemleri nelerdir ya da neler değişti bu zaman içerisinde? Şimdi bizim ortopedi branşımız teknolojiyle en çok haşır neşir olan ve bu ilerlemelerden en fazla nasibini alan bölümlerden biri ve Türkiye'de de tüm dünyadaki tüm yeni yapılan teknolojiler, implantları biz kullanabiliyoruz. Tabii bu deformite cerrahisinde dışarıdan çoğu insanın gördüğü gibi dışarıdan eskiden halkalar, insanların halka dediği Ilizarov yöntemiyle bunlar gelişti. 1960-70'lerde işte Rus bir bilim adamı Ilizarov isimli bir bilim adamının bulduğu bir halka yöntemiyle bunlar daha çok yapılıyordu. Biz de tabii bu aslında bunun ismi distraksiyon osteogenezisi, tıbbi ismi. Biz de tabii ilk başlarda bu Ilizarov halkalarıyla bu eğrilikleri, kısalıkları düzeltiyorduk.
Ondan sonra bunlar teknolojinin ilerlemesiyle hastalar için çok daha konforlu ve daha uyumlu teknolojilerin gelişmesiyle birlikte biz de bunları kullanmaya başladık. İllüzoraf halkalarından sonra bunların işte bilgisayarla destekli fiksatörler çıktı. Bu bilgisayara parametreler girip bilgisayarla bunların yapılması, o reçetenin yapılması ve buradaki hatayı minimalize etmek için. Ondan sonra çivilerle biz daha da ilerledik. Artık dışarıdan hiçbir şey görünmesin, her şey kemiğin içerisinde görülsün diye çiviler veya plaklar gibi değişik teknolojik implantlarla bu eğrilikleri düzeltebiliyoruz. Tabii ki bizim için tıpta bir kelime vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Hasta vardır. Şimdi biz tabii her hastaya bu yöntemi yapacağız veya şu yöntemi yapacağız diye bir durumumuz yok. Biz hastanın durumuna göre, eğriliğin durumuna göre, nedenine göre ve oluşabilecek durumlara göre bir karar verip hasta için en uygun yöntemi seçip bu yöntemle hastamızın tedavisini olabilecek en iyi halde yapmaya çalışıyoruz. Yani bu bir kişisel bir yaklaşım gerektiren. Tabii kişisel. Her hastanın durumu farklı. Her hastaya yapılacak ameliyat farklı. Her hastaya kullanacak implant farklı. O yüzden tabii bu kararı biz hastayla beraber karar veriyoruz. Bazen hastalarımızla oturup konuşup şu yöntemin böyle artıları vardır, diğer yöntemin böyle artıları vardır deyip konuşup hasta için en uygun yönteme hastayla birlikte karar veriyoruz. Tabii bu ameliyatlar maalesef diğer ameliyatlar gibi değil. Çünkü genelde hani diğer hastalıklarda, ameliyatlarda hastanın tedavisini yapıyorsunuz. Atıyorum çok kısa bir dönemde, bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay içerisinde belki hasta normal hayatına dönebiliyor. Maalesef bizim deformite cerrahisi ameliyatları çok uzun süreli ameliyatlar. Ortalama 1 sene, 2 sene sürebiliyor bu tedavi süreci. Bazen hastalığın durumuna göre birkaç ameliyat gerekebiliyor. O yüzden bizim hastamızın uyumu da çok önemli. Kesinlikle. Benim mesela bir yaklaşımım var açıkçası. Ben hastalarla hasta bu durumu daha önce araştırmamışsa, bu süreçleri bilmiyorsa ilk konuştuğum zaman hastaya tabii durumu olduğu gibi anlattıktan sonra hasta ameliyat olmak istese bile ameliyat etmiyorum ben açıkçası. Önce siz bunu iyice bir düşünün, taşının, erken karar vermeyin çünkü bu çok meşakkatli bir süreç. Sizin psikolojikmen de bu duruma, bu sürece alışkın olmanız lazım, hazırlıklı olmanız lazım diye tembihliyorum. Bazen bazı hastalarda ameliyat öncesi psikolojik destekler alma gerekiyor. Ondan sonra bu hastayı da hasta bizi ikna ederse, açıkçası biraz bu hastalıklarda biraz hastanın da bizi ikna etmesini istiyoruz. Bu sürece ben bu hastanın uyum sağlayabileceğine ikna olduktan sonra, buna hazır olduğuna ikna olduktan sonra çünkü beraber bu süreci yürüteceğiz. Biz istediğimiz kadar çok iyi bir cerrahi yapalım ama ameliyat sonrası süreçte uyumlu olmazsa maalesef bu ameliyatların sonuçları çok iyi olmuyor. Çünkü ameliyat da bitmiyor maalesef. Bizim süreç aslında ameliyatla başlıyor. Ameliyatı yaptıktan sonra bu hastalarda iyi bir fizik tedavi, iyi bir rehabilitasyon süreci gerekiyor. Hastayla iyi bir diyalog kurarsak ve bu süreci birlikte iyi bir şekilde geçirirsek çok başarılı cerrahiler. Ve açıkçası deformite cerrahisini ben çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Çünkü başka hiçbir bölümde, hiçbir branşta bu kadar erken sonuç göremiyorsunuz. Hasta geliyor, bacağı eğri, ameliyat yapıyorsunuz, bir gün sonra bacağı dönüyor. Bir gün sonra bu sonucu görüyorsunuz ve bu hem sizi çok mutlu ediyor. Yaptığınız işin cerrahi tatmini çok yüksek. Hem de hasta hemen sonucunu görüyor. Hasta da çok mutlu oluyor. Çevresi de mutlu oluyor tabii. Çevresi de mutlu oluyor. Yani hasta mutlu, doktor mutlu, herkes mutlu olmuş oluyor. Peki yaş olarak şimdi Mesut Hocam, yaş olarak hangi yaşlarda yapıyorsunuz bu ameliyatları? Hangi yaşlarda başlıyorsunuz ya da öyle söyleyeyim. Şimdi bu ameliyatlar tabii ki neye bağlı olduğuna göre değişmekte. Bazı eğrilikler veya kısalıklar, dönüklükler doğuştan konjenital olabiliyor. Metabolik hastalıklara bağlı olabiliyor. Travmaya bağlı olabiliyor. Dediğim gibi ilk başta başvurduğu zaman ilk başta neye bağlı olduğuna karar veriyoruz. Ne yapacağımıza karar veriyoruz. Sürecin nasıl gideceğini öngörebildiğimiz için buna göre bir karar veriyoruz. Bu bazı hastalıklar çok erken yaşta, mesela 1 yaşında ameliyatına başladığımız hastalar var. Mesela tibial hemimeli, fibüler hemimeli dediğimiz doğuştan bir kemiğin olmaması gibi hastalıklarda 1 yaşta başlıyoruz. Bazı hastalıklarda bu hastanın daha çok bir 17-18 yaşına gelmesi, büyüme kıkırdaktan kapanmasını bekliyoruz. Ona göre, hastanın durumuna göre ameliyata ne zaman başlayacağımıza, kaç ameliyat yapacağımıza
karar veriyoruz. Takibi peki hocam nasıl yapılıyor? Tedavi bitti. Yani artık bütün ameliyat serileri mi diyeyim ya da ameliyat bittikten sonra bu sadece o zaman başlıyor dediniz biraz Evet, önce. evet. Buradaki takibi mesela fizik tedaviyle ya da egzersizle ya da başka destekleyici bir uygulamalarla bunun takibini siz mi yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bu süreci baştan sona hastayla birlikte götürüyoruz. Tabii ki cerrahi kısmını biz yapıyoruz. Cerrahiden sonra dediğim gibi çünkü genelde biz ortopedi cerrahları olarak bu ameliyatlarda kemikleri düzeltiyoruz. Mesela kemikte eğrilik varsa kemikteki eğriliği düzeltiyoruz. Kemikte bir kısalık varsa o kısalığı uzatıyoruz. Ama tabii ki bu eklemler, bu uzuvlar sadece kemiklerden oluşmuyor. Bunun etrafında bir sürü kas var, tendon var, sinir var. Biz ameliyatla bunu düzelttikten sonra bu oradaki kasların, tendonların, sinirlerin de buna uyum sağlaması gerekiyor. Bunlar için de genelde daha çok fizik tedaviden yardım alıyoruz. İyi bir fizyoterapi süreci geçirmesi gerekiyor. Hastanın kendini bu konuda biraz zorlaması gerekiyor maalesef. Eğer iyi bir fizik tedavi süreci geçirirse bu süreçlerin hepsinin sonunda çok iyi sonuçlar alınıyor. Ve insanlar gayet mutlu oluyor bu durumda. Yani bir de sonuçta da psikolojide de değişiyor. Evet, tabii ki. Bu herkese de yansıyor. Bu zaten işin başarılı olduğunu gösteriyor ama işin başında da böyle bir beklentisini de yakalamak da bence en önemlisi. Biraz önce siz Tabii ondan insanların bahsettiniz. beklentisi çok önemli. Ben az önce de söylediğim gibi bize başvurduğu zaman ben hastaya her zaman şu soru soruyorum. Bizden beklentiniz nedir? Şimdi tabii hastanın bir İş orada doktordan başlıyor zaten çünkü. evet, tabii ki başvuran hastanın bir doktordan bir beklentisi var. Ama doktorun da hastadan beklentileri oluyor. Mesela ben geliyor hasta, diyorum ki hastanın mesela sinirlerinde serebral palsi veya işte poliomyosakeli gibi sinirlerinde problem olan hastalar var. Geldiği zaman diyorum ki tamam, bacağınızda bir eğrilik var, bir kısalık var. Ben bu eğriliği düzeltebilirim, bu kısalığı düzeltebilirim. Ama sinirlerinizde problem olduğu için, kaslarınız güçsüz olduğu için bundan çok çok iyi bir sonuç alamazsınız. Evet, belki görüntü olarak çok iyi bir sonuç alacaksınız. Ama fonksiyonel olarak istediğimiz kadar iyi bir sonuç alamayabiliriz. Çünkü sizin sinirlerinizde problem var. Sizin beklentiniz nedir? Siz bundan mutlu olacak mısınız? Eğer bundan mutlu olmayacaksanız bu süreci Hiç başlamayalım daha iyi. hiç başlamayalım demeyelim de. Yani beklentiniz bu yönde olsun. Çok büyük beklentileriniz olmasın diye yani hastalarımızla konuşuyoruz. Bizim yapabileceğimizi, kendi sınırlarımızı onlara söylüyoruz. Bir de onların bizden beklentisini öğreniyoruz. Eğer bizim beklentilerimiz ve hastanın beklentileri uyuşursa bu sürece birlikte başlıyoruz. Bazen dediğim gibi çok yüksek beklentilerle geliyorlar. Hasta mesela işte sinirlerinde problem, felçli veya işte başka problemler var. Sanki atıyorum bacağındaki eğrilik düzelince veya kısalık düzelince kalkıp yürüyeceğini, koşacağını düşünebiliyor. Tabii öyle bir beklentisi olabilir ama bizim hani bunu yapamayacağımızı, gerçekçi olmak çok önemli. Biz gerçekçi olarak kendi sınırlarımızı, yapabileceklerimizi belirtiyoruz. Eğer aynı şekilde düşünüyorsak bu sürece birlikte başlıyoruz. Peki bu deformite tedavilerinde ya da yapılan cerrahi işlemlerde estetik amaçlı sadece yaptığınız uygulama var mı? Evet. Yani estetik amaçlı tabii günümüzde biraz her konuda olduğu gibi ortopedide Estetik de dünyayı artık estetik sardı uygulamalar çünkü. evet, de bulunuyor. Özellikle kozmetik amaçlı boy uzatmalar yapıyoruz. Kozmetik amaçlı boy uzatmalarla hastalarımızın artık boylarını istediği yani belli tabii tıbbi sınırlar içerisinde uzatabiliyoruz. Yani bu da farklı bir süreç. Onu da başka bir programda konuşuruz. Çünkü o çok ilginç bir konu ama çok kısaca böyle iki cümleyle onu bir anlatırsanız bu bir nasıl desem fiziksel olarak mı, görsel olarak mı yansıyor insana yoksa gereksinimi nedir yani? Hangi alanlarda yapılıyor? Tabii bu bir kozmetik amaçlı uygulamalar da hastanın tabii ki hasta olmadığı için, tamamen sağlıklı olduğu için hastanın görsel bir değişiklik yapıyoruz. Hastanın işte alt bacağını, üst bacağını, kollarını uzatabiliyoruz. Hiçbir hastalığı olmadan bunlar uzatılıp tabii belli sınırlar içerisinde, bunları tabii dediğim gibi çok geniş, belki başka programda hani kaç santime kadar uzatabiliriz, o süreci nasıl yapıyoruz, bu süreç nasıl ilerliyor, bunları geniş bir şekilde konuşabiliriz tabii. Yani bu da tabii bir nevi estetik Tabii estetik uygulamalar bunlar. Uygulamaların evet, bunlar parçası. artık açıkçası bizim şu an artık ortopedi kongrelerinde de konuşulmaya başladı bu estetik, kozmetik uygulamalar. Artık bizim rutinimize de girmeye başladı. Türkiye'de de çok yapılıyor artık.
Dünyanın her yerinden Türkiye sağlık turizmiyle hastalar gelip bu uygulamaları Türkiye'de çok başarılı şekilde yaptırabiliyorlar. Sizin hastaneye de geliyor değil mi hocam? Bizim hastanemize de geliyor tabii. Dışarıdan. Türkiye'de de bizim hastanemize de çok geliyor. İstanbul'un genelde tabii İstanbul'a geliyorlar bu hastalar. İstanbul'da ve Türkiye'de çoğu hastaneye başvuruyorlar. Peki sizin merkeziniz gibi böyle donanımlı merkez Türkiye'de var mı çok? Türkiye'deki bizim sağlık sistemimiz çok iyi. Yani çoğu Avrupa ülkesinden ve diğer çoğu ülkeye göre hastanelerimiz de çok iyi, cerrahlarımız çok iyi açıkçası. Kesinlikle, insan Çünkü tabii bizim işimiz biraz da zanaat. Yani ne kadar yaparsanız bir işte o kadar ustalaşıyorsunuz. Ustalaşırsınız. Türkiye'deki cerrahlarımız da çok fazla ameliyat yapıyorlar. Çok fazla ameliyat yapınca tabii eliniz de çok gelişiyor. Öngörünüz de çok gelişiyor. Sınırlarınızı daha çok genişletebiliyorsunuz. Dünyanın diğer ülkelerinde bizim belki bir haftada, bir ayda yaptığımız ameliyatları bir yılda cerrahlar yapmıyorlar. Emin olabiliriz yani. Ya doğrudur çünkü kongrelere gidince oradaki sunumlardan da konuşmalardan da onun da farkına varabilirsiniz. Yani hakikaten bu konuda ben bütün cerrahları tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Çok emek veriyorsunuz, çok da başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Hocam daha birkaç tane daha sorumuz vardı ama zamanımız da dolmak üzere. O yüzden başka bir programda tekrardan devam ederiz. Sayın Operatör Doktor Mesut Karıksız'a programa katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle bugün travmaları konuştuk, deformite cerrahisini konuştuk. Ağzınıza sağlık, iyi ki geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu. İşimiz Sağlık programı.